Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi %0,15'lik değer kaybederek günü 1432 seviyesinden tamamlarken işlem hacmimiz ise 13,6 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %3,93 ile spor olurken en çok kaybettiren sektör ise %1,82 ile finansal kiralama ve faktöring sektörleri oldu. Dolar Türk lirasında haftaya alıcılı başlarken hem dolar endeksinin küresel bazda güçlenmesi hem de yurt içerisinde faiz tartışmaları kurda yeni yükselişlerin habercisi olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil alım programının azaltılması sürecine yaklaşıldıkça yurt içinden para çıkışları hızlanabilir. Bugün yurt içerisinde Haziran ayına ait işsizlik oranları açıklanacak. Geçen işsizlik oranı %13, olarak açıklanırken özellikle kısa çalışma ödeneğinin geçen ay bitmesinin ardından önümüzdeki dönemde işsizlik oranlarında bir miktar artış yaşanabilir. Verinin yurt içi piyasalarda herhangi bir fiyatlama yapacağını düşünmesem de yurt dışı fiyatları özellikle dolar endeksindeki güçlenme kurdaki yükselişlerin devam edebileceğini ve Borsa İstanbul 100 endeksinde satışların başlayacağını düşünüyorum. Yurt içerisinde ise gözler tamamen Perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararına çevrilmiş durumda. Faizlerde bir değişiklik beklemediğimi de tekrardan vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri tarafında veri akışı sakindi. Cuma günü gelen olumlu istihdam verilerinin ardından Fed'de şahin sesler yükselmeye başlarken üyelerden bir varlık programının azaltılması yönünde mesajlar artmaya başladı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic görece hızlı azaltımdan yana olduğunu belirtirken ipotek teminatlı menkul kıymetler ile devlet tahvili alımlarında aynı oranda azaltılma gidilmesi gerektiğini söylerken bankaların varlık alımlarının azaltılmasına Ekim ayı ile Aralık ayı arasında başlanabileceğini belirtti. Boston Fed Başkanı Eric, istihdamdaki toparlanma dikkate alındığında varlık azaltımının en erken Eylül ayında başlaması gerektiğini ifade ederken varlık alımlarının istihdam yaratmaya artık yardımcı olmadığını, ev ve otomobil fiyatlarını yukarı çektiğini vurguladı. Başka bir Fed üyesi Richardman Fed Başkanı Thompson, enflasyonun muhtemelen Fed'in %2 olan hedefine yakın kalacağını söylerken faiz artırımı için istihdamda daha çok toparlanma görülmesi gerektiğini, bunun zamana ihtiyacı olduğunu aktardı. Daha önce birçok kez belirttiğim gibi varlık alım programının azaltılmasına 22 Eylül'de başlanmasını bekliyorum. Ancak önümüzdeki ay istihdam verisi bunun için çok önemli. Eğer orada yavaş bir toparlanma yaşanırsa en geç Aralık ayında tapering sürecine başlanacağını tahmin ediyorum. Ancak faiz artırımlarının ilk önce varlık alımlarının sonlanması gerektiğinden o sürece çok uzun bir zaman diliminin olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Dün dolar endeksi güçlenmeye devam ederken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri yatay eğilimini sürdürerek %1,31 seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü karışık kapatırken bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde
1 trilyon dolarlık toplam büyüklüğe sahip altyapı paketinin nihai metin konuşmasında uzlaşılmaya varıldığı açıklandı. Senato, Demokrat çoğunluk lideri Schumer, nihai metin konusunda varılan uzlaşmanın ardından Türkiye saatiyle 18.00'da paketin oylanacağını duyurdu. Dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesini bekliyorum. Euro bölgesi tarafında ise Sentex Yatırımcı Güven Endeksi beklentilerin altında 22,2 puan açıklanırken Sentex Yatırımcı Güven Endeksi 6 ay sonra ilk defa düşüş yaşadı. Euro dolar paritesi dolar endeksinin gücünü devam ettirmesiyle düşüşünü sürdürürken 1,1750 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısını koruyabilir ve 1,16'lara doğru hareket yapısını da sürdürebilir. Euro Türk lirasında ise 10.05 desteğinin üzerinde alış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık kapatırken koronavirüsün delta varyantının tekrar gündeme gelmesi tedirginlikleri yarattığını görüyoruz. Avrupa borsalarının lokomotifi konumunda bulunan DAX endeksi ise yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor. Bugün Euro bölgesinde ZEV Ekonomik Güven Endeksi 55,3'e gerilemesi beklenirken Almanya'dan gelecek ZEV Ekonomik Güven Endeksinin ise 54,9 puana gerilemesi tahmin ediliyor. Özellikle bazı malların arz tedakinde hala darboğazın yaşanması üreticiler üzerinde baskı oluştururken bu durum hem fiyatların artmasına hem de işletmelerin ham maddeye ulaşmasında sıkıntıların artmasına ve dolaylı olarak üretimde aksamalara sebep olmayı sürdürürken gelecek veriler Euro'nun üzerinde aşağı yönlü baskıyı oluşturabilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte ons altın 1790 seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. Asya piyasalarında haftanın ilk gününde 1687 seviyesini kısa süreliğine de olsa görmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri tahvil fiyatlarındaki fiyatlamaların sert gerçekleşmesi sonrasında ons altında da geri çekilmelerin devam etmesini bekliyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1740 ve 1750 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1720 ve 1710 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin ardından sert geri çekilen ons altın ile gram altındaki değer kayıplarının sürdüğünü görüyoruz. Döviz kurunda görülen yukarı yönlü hareketle birlikte hafif yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 475 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take